Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Her gün kanalımda farklı bir tarif yayınlamaya çalışıyorum. Bu tarif de onlardan birisi olacak. Tarif için önce 3 tane nar kullanacağım. Gördüğünüz şekilde ortadan ikiye narları kesiyorum. Bu narları tarifin hamurunda kullanacağım. Narların üzerine bir kaşıkla vurarak içerisindeki taneleri çıkartıyorum. Bu yöntem bana çok pratik geldi. Tüm narları aynı şekilde ayıklayıp temizleyeceğim. Son narı da aynı şekilde temizliyorum. Tüm narı hazırladım. Tüm narın içerisini boşalttım ve bir tava içerisine aldım hazırladığım narları. Üzerine 2 tane yumurtayı ekliyorum. Sonrasında elime bir blender alıyorum. Narı iyice meyve suyu kıvamına gelene dek eziyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde ne gerek vardı narla bu kadar uğraşmaya, 3 narı değerlendireceğim diye ne uğraştın da diyebilirsiniz. Tabii ki kendi fikriniz ama ben yeni tarifler üretmeye çalışıyorum. Yeni fikirler çıkartmaya çalışıyorum ve sizlere daha farklı lezzetler sunmak istiyorum. Bu sebepten farklı tariflerle karşınızda olmak istiyorum. Bir süzgeçten tüm posasını çıkarttığım narı süzdüm. İyice elime eldiven geçirdim. İyice sadece çekirdeğini bıraktım üzerinde. Bütün suyu, özü kabın içinde kaldı. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilavesi yaptım. 150 gram margarin ekledim. Dilerseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir tane vanilya. Sonrasında malzemeleri karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdım. Üzerine un ekliyorum. Hazırladığım hamuru ben tencere içerisinde pişireceğim. Hamuru hazırlamak için 7 su bardağı un kullandım. Hamuru kek kıvamında yapmak istemedim. İçerisinde narın suyu olduğu için çiğ kalabilir. Ben bu tarifi tencerede pişireceğim için hamur gibi normal bir poğaça yoğurur gibi, kurabiye yoğurur gibi ben de bu hamuru yoğurup sonra tencere içerisine alacağım. Sizlere söylemiştim, ben farklı tarifler yapmayı çok seviyorum ve sizlere de farklı tarifler, farklı yenilikler göstermek istiyorum. Bir tane kabartma tozu ekliyorum hamurun üzerine ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru hazırladım. İyice yoğurdum. Sıra geldi tencereyi hazırlamaya. Bir çay kaşığı tereyağını tencerenin dibine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tencerenin ortasına bir çay bardağını bıraktım ve bardağın da üzerine tencere içerisinden yağ alıp sürüyorum ki hamur kenar kısımlarına yapışmasın, bardağı kolaylıkla çıkartayım diye. Bardağı yağladım, tencereyi yağladım, sıra geldi hazırlamış olduğum hamuru elimle tencere içerisine almaya. Tüm hamuru tencere içerisine alıyorum.
kaşıkla her tarafı eşit olsun diye dağıtıyorum. Kek hamurundan bayağı koyu bir hamur. Kek kıvamında yapmama sebebim nar suyuyla hazırladığım için içi çiğ kalırdı ve güzel olmazdı. Bu şekilde tam olarak içi pişti. İçini güzelce ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte içini çeke çeke pişirdim ve elimle de düzeltiyorum. Sizlere de aşama aşama gösteriyorum. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Hamuru hazırladım. Tencere içerisine her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Kapağı bir beze saracağım. Bezin iki ucunu birbirine düğüm yapıyorum. Tekrardan bir bohça dürer gibi tencere kapağını iyice kapattım bezle. Sonrasında tencerenin üzerine koydum. Kısık ateşte yaklaşık 55 dakika pişirdim ama sizler 45 dakika pişirirseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Neden 55 dakika? Ben pişirdim. Biraz fazla pişirmişim. Sizler az sonra göreceksiniz böyle neden dediğimiz. Sizler 45 dakika pişirmeniz yeterli gelecek. Gördüğünüz gibi iyice pişmiş. Bakın çöpü dibine doğru batırdığımda hiçbir şekilde hamur gelmiyor. Kek hamurunu, koyu kek hamurunu pişirdim. Kenara aldım ve üzerine bir sos hazırlayacağım. Bir tane narı bir tava içerisine aldım. Üzerine bir yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Bu aşamada ocağın altı kapalı. Hala kapalı iyice narla nişastayı birbirine karıştırdım. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Bu aşamada altını açtım. Kısık ateş olması gerekiyor. Üzerine yarım çay bardağı su ilavesi ekledim ve altını yüksek ateşe alıyorum. Karıştırarak narlı, nişastalı ve toz şekerli karışımı karıştırıyorum. Söylediğim gibi farklı lezzetlere açık olanlar, farklı tarifler sevenler, farklı tarif arayanlar için güzel bir alternatif olacak bu tarif. İçerisine hazırladığım sosun bir çay kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Sosum biraz daha parlak olsun diye. Kek hazır. Pişti. Ve sıra geldi bu güzel lezzeti çevirmeye. Söylediğim gibi sizler 45 dakika pişirirseniz daha güzel sonuç alırsınız. Benimki biraz fazla pişmiş. Ama yanık gibi değildi, emin olabilirsiniz. Samimiyetle söylüyorum. Eğer ki biraz samimiyetime güveniyorsanız çok güzel bir lezzet oldu. 45 dakika tekrarlamak istiyorum. Pişirmeniz yeterli gelecektir. Ben 55 dakika pişirdim. Kısık ateşte üzerine sosu gezdirdim ve bu güzel lezzet servise hazır. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Farklı, lezzetli, güzel tarifler arayanlar kanalımı bir ziyaret etsin derim. Bu tarif de onlardan birisi oldu. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.